Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orijinal pastane elmalısı tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime ilk olarak iç harcını hazırlamakla başlıyorum. 3 adet elmayı soyduktan sonra rendeledim. Üzerine 1 çay bardağı kadar şeker ekliyorum. Şeker miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde tam geliyor. Elmaların suyunu tamamen salıp tamamen çekmesi gerekiyor. İlerleyen dakikalarda daha da yakından görebilirsiniz. Elmalar suyunu saldı. Suyunu çektikten sonra bu aşamada 1 tatlı kaşığı kadar tarçın ekliyorum. İyice karıştırıp ocağın altını kapatıyorum. Tamamen soğuduktan sonra içerisine ceviz eklemesi yapacağım. Ceviz tamamen isteğe bağlı olarak dilerseniz kullanmayabilirsiniz. İç harcının soğuması için kenara aldım. Hamurunu hazırlamaya başlıyorum. 250 gram kadar oda ısısında yumuşamış tereyağı, 1 yemek kaşığı dolusu yoğurt, 2 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri ekliyorum. Pudra şekerini tepeleme kullandım. 1 çimdik tuz ekliyorum. Lezzetini arttırır. Malzemeleri birbirine güzelce yedirerek yoğuruyorum. Daha sonra unu azar azar ekleyerek hamurumu hazırlamaya başlıyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 3 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı un miktarı değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Yaklaşık 1 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine kabartma tozunu ekledim. Yavaş yavaş hamuru yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Kurabiye hamuru yoğururken çok aşırı yoğurmamaya dikkat edin. Hamuru toparladıktan sonra tekrardan bir un eklemesi yaparak hamuru toparlayın. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Masada şöyle bir toparladıktan sonra iç harcının cevizini ekleyip hazırlamaya başlıyorum. İç harcı tamamen soğudu. 1 çay bardağı kadar ceviz ekliyorum. Cevizleri ben biraz iri kıyım kullandım. İyice karıştırdıktan sonra hazırlıyorum. Bu arada farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Ben içli köfte şeklinde hazırladım. Daha çok Diyarbakır usulü.
Cevizden daha da küçük bir parça elime alıp yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra çok az parmağımı una batırıyorum. İster istemez hamur elinize yapışabiliyor. Yavaş yavaş açıyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar içten koyup kapatıyorum. Diyarbakır usulü içli köfteye uyarladım. Birçok içli köfte tarifine de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. O kadar çok içli köfte yapıyorum ki artık yaptığım kurabiyeyi de içli köfteye benzetiyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. İlk defa deneyenler için birkaç tane daha gösteriyorum. Kurabiyelerimi hazırladım. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Çok aşırı kızartmadım. Bu şekilde kızarması yeterli oluyor. Tamamen soğuduktan sonra pudra şekeri serpiştiriyorum. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.